Sarı motor diye başladık. Motor projenin içerisinde ismini aldı aslında. Şu an Blue Shine olması lazım yanlış söylemiyorsam. Hiç beklemediğim ama beni aşırı uğraştıran şey abi yan ayaklık. Yan ayaklık çıkmadı. Nerede kalmıştık diyeceğim de bu galiba ilk bölüm. Sarı motor diye başladık. Motor projenin içerisinde ismini aldı aslında. Şu an Blue Shine olması lazım yanlış söylemiyorsam. Motor üstünde görebileceğiniz her şey söküldü. Gerekirse restorasyonu yapıldı. Ne yapıyorsunuz şimdi? Kayıtta mıyız? Değiliz. Ben kamera arkası olarak. Kamera arkası. Abi ne yapacağız buna? Baştan aşağı ne varsa revize edeceğiz. Gördüğün tüm parçaların revizesi olacak. Değişmesi gerekenler değişecek. Restorasyon. İşte aynı şey değil mi aslında? Revize. Gökhan, restorasyonla revize aynı şey mi? Ne diyorsun? İşte tamam yapılan bir şey. Tam duyamadık, bir daha söylesene. Revize, yapılan bir şeyin beğenmeyen kısımlarının tekrardan yapılması. Restorasyon, eski olan bir şeyin eski tarihindeki orijinal şeklinde geri toplanması. O zaman biz revize yapıyoruz aslında şu anda. Çok fazla kesmeli biçmeli custom bir projeye girmeyi düşünmüyoruz motorumuzda. Daha çok restorasyon odaklı. Boyası yenilenecek ve metal aksamının kromları falan yenilenecek aslında. Odağımız bu yönde. Çok fazla sürüş dinamikleriyle oynamak istemiyoruz motosikleti. Görsel olarak değil mi? Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Kırık. Patlak. Patlak. Çatlak. ...2004'te buna geçiyor işte. Saygısız. Ses yapayım mı dedim, yap dedi kameramanın. Demek ki sıkıntı yok. Saygısız. Ağzında sakızı şişirip arsız patlatıyor, hareketlere bak. O yüzden niye 2000'de bir model değişikliği yok ki, niye 2000'de değilsin? Merhaba, kolay Kardeşim, gelsin. teşekkürler kardeşim. Ne yapıyoruz şu an? Bir bilgilendirme Hocam almak şu istedim. an tesisatı almakla meşgulüm. Tesisatı aldıktan sonra burayı böyle çıplak bir şekilde bırakıp sonra bloğu alacağım. Tek başına mı alacaksın? Yani kardeşimi çağıracağım tabii ki de. Kardeşim olmadan ben blok indirmem. İndirmem. Anca beraber, kanca beraber keke. Alacağım, ondan sonra ön arka lastik. Zaten bu projenin benim dahil olacağım kısmı blok. He, beraber aynen bloğu Çatı toparlayacağız, tutamam. sökeceğiz. Bulaklak. Bu arada tabii tavsiyeleri Free Cola aldı. Geldi Free.
Kendini de çeksene bizi çekeceğine. Sen de orada kameranın arkasında yalayıp duruyorsun. Oo, bak Fırat'ın, Pelvik tilti Fırat'ın gözü çekmen lazım. diyaframını nefesle doldurursan bak, alt karın evet. kasların daha iyi çalışabilir. Şimdi bu hareketi yaparken özellikle arka bacak kaslarınız ve kalça kaslarınız sıkı olması gerekiyor. Aynı zamanda beli içeride tutmanız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz sıkı mı? Evet, gayet sıkı. Çok iyi ya. Müthiş bir blok ya. Spor sırların arasında en güzel blok bu. Arkadaşlar ben yarın buna bir tane şey çizeyim mi lan? Onun üstünde toplayalım. Burada kamera karşısında bunun da sözünü veriyorum. Yarın blok standı yapıyorum. Ne diyorsun Arda bu konuda? Bu motorda ekstra daha sökerken böyle hiç beklemediğim ama beni aşırı uğraştıran şey abi yan ayaklık. Yan ayaklık çıkmadı. Yan ayaklığın pimi. Yan ayaklığı takıyorsun, içinden bir pim geçiriyorsun. Pimi de sekmanla tutturuyorsun. O pim artık öyle bir kaynamış ki yan ayaklığın burcuna, içine. Çıkmıyor mu Arda? Çıkmıyor abi. Niye çıkmıyor ya? Kaynamış. Allah Allah. 2000 senesinden beri sökülmeyince bir ayaklık. Demek ki hiç restorasyon görmemiş. Ama çıkacak. Bu da bir şey. Çünkü burası restorasyon. Bak duvarda ne yazıyor bak. Bak. Isıtıyorum, VD40 sıkıyorum, çekiçliyorum. Öyle ya da böyle çıktı. Zar zor çıktı. Çıkmaz dediler, çıkarttım. Falan oldu yani. O derece uğraştırdı. İlk önce ben şasi paslanmasın diye şasiye astar attım. Şasi kumlandı, bir astar atacağım paslanmasın diye. Ondan sonra boyayacağım. Sistem nasıl ama? Merdiven. Burada da LPG tüpüne bağlı kuş tüneyi. Böyle bağladık. Şimdi tabii şu an hala tadilat devam ediyor. Bir yandan da Mertan oraya güzel bir askılık çiziyor. Ne yapıyoruz şimdi Merto? Bunu yapıyoruz şimdi. Buraya parçalarını asacaksın. Bunları istediğin zaman böyle asacağın yere göre işte oynatacaksın falan. Böyle bunlar buraya geçmeli. Aman be. Astar işi bitti. Şu an altına sağına soluna bakıyorum. Herhangi bir astarlanmamış bir alan kaldı mı diye. Gözümle gördüğüm yok. Her yeri güzel bir şekilde astarlamışım. Sakız gibi olmuş. Şu an artık paslanmaz. Hem o riskimiz bitti. Paslanma şeyimiz bitti. Zımparalayıp yüzeyi matlaştırıp boya işlemine geçeceğiz. Şasi astar attıktan sonra artık dedik beşik de bence aynı renk olmalı. O yüzden beşik önce krom olma fikri vardı. Ondan vazgeçip o zaman beşiği de astarlayıp boyayacağız fikrine ortak bir karara vardık. Sonra tabii kumlama işi bana kaldı. Bunları kumlayıp astarlayacağım. Şimdi onunla birlikte tabii ki de şasiye bağlanan diğer ayaklık parçalarını da kumlamam lazım. Sizi o zaman kumlama görüntüleriyle baş başa bırakayım. Kumlama bitti. Bundan sonra astarı alacağım parçaları. Parçaları kumladım. Beşiği kumladım. İşte beşiğe takılan ayaklık parçalarını falan kumladım. Onları kumlarken fark ettik ki ayaklıkta yani ayaklık braketinde bir yerinde bir çatlak var. Bu ayaklığın parçası. Bu buna vidalanıyor. Şuradan çatlamış ve bu ayrılmaya başlamış. Bu ileride kopabilir ve yolda eğer koparsa tehlikeli şeylere sebep olabilir. O yüzden bunu Fırat'a ya da Mertan'a vereceğim şimdi. Bir alüminyum kaynağı yapacaklar. Ondan sonra tesviyesini yapacağım. Sonra astara artık parçalar girmeye hazır olacak. İyi ki kumlamışız, görmüşüz. Büyük ihtimalle işte o eski boya, pas falan filan onlar gözükmüyordu o sırada ilk söküldüğünde. Kumlandıktan sonra ortaya çıktı. Onu kaynatıp tesviyesini yaptık.
Sarı motorun parçaları kroma gidecek. Aşağıda hazırladı Gökhan'la Arda onları. Primer kapağının kroma gitmesiyle alakalı ufak bir sıkıntı oldu. Ya içerisindeki kızıl burçları sökmemiz gerekiyormuş ya da kapağı önden arkadan kapatmamız gerekiyordu. Bunun için gittik, kromcumuzla konuştuk. O da dedi ki yani plexiglass'la bile kapatsanız bu bölümü yeterli olur dedi. Bizim için bir sıkıntı olmaz dedi. Önce bunu tarayıcıda tarattık bu kısmını ve bir kartona kesim yaptım deneme olarak. Baktım kapatıyor mu kapatmıyor mu diye. Plexiglass'tan kesime geçtim. Yalnız bunda şöyle bir sıkıntı vardı. Bu 3 tane burç yan taraftan yukarıda duruyor. Yaklaşık 1,5 milim falan yukarıda duruyor. O yüzden keserken buraları oydurdum. Yaklaşık 2 milim kadar oydurdum parçayı. Şu anda bunu bu şekilde bir de deliklerini birazcık ufak yaptım. Metrik 5 civata sağlayacağız ki arkadan bu civata yerleri tamamen kapanmasın ve buralarda krom kaplanabilsin diye. Ön taraftan da tabii ki burası yine havuzda problem yaratır. Krom havuzunda. Bunun da parçasını bu şekilde modelledik ve kestik. Bunu önden arkadan kapatacağız ve krom kaplamaya diğer parçalarla beraber yollayacağız. Bloktaki boyaların sökümü biraz uğraştırdı beni. Bir yandan boya sökücü, bir yandan boya sökücüyü temizleyip tazikli suyla üstündeki boyayı atmaya çalıştım. Artık hiçbir şekilde çıkmıyordu. Kumlamayla mumlamayla bir şekilde çıkarttık. Onu da maskeleyip elektrostatik boyaya gönderdik. Şasinin önünde, stoperinde daha önceden işte zamanla kapanıp açılmasından aşınmış. Oraya bir kaynak atmışlar. Kaynağı öyle bırakıp gitmişler. Bu kaynağı da tesviyesini yapmadan bırakmışlar. Şimdi bu tesviyeyi yapacağım. Ondan sonra şu kadarcık bir kısmı tekrardan astarlayacağım. O öyle olmazdı. Zamanımız olmadığından dolayı onu düzeltmeden astar atıp sonra astarlıyken onu düzelt. Yani işlem sırasında bir yanlışlık var ama bir problem değil. Çünkü hani onu düzeltmeye vakit kaybetmek yerine o sırada astarlayıp bir kenara bırakıp diğer işlerimize yöneldik. Sonra onun da tesviyesini yapıp orayı tekrardan astarladım. Daha kendi aramızda da konuşmadan kendi kafamda renkleri belirlerken koyu bir lacivert olmasını istiyordum. Sonra Mertan'la böyle oturup kendi aramızda akşam burada muhabbet ederken rengi biraz daha böyle göl grisi denilen bir renge, onun üzerine de yeşil sedef atmaya kararlaştırdık. Şimdi şu ışığı da şöyle çekip beyaza alayım. Daha koyu bir lacivert diye düşünüyordum. Çünkü boyada daha turkuaz, mavi gibi bir şeye doğru gidecek. Ben buradan görüyorum rengini. Aa evet. Sen bana sonra farklı bir fikirle geldin. Göl grisi. Ama biz bu boyanın metalik olmasını istiyoruz. Öyle de bir durum var. Çünkü gloss, şu göl grisi. Dur hemen. Şimdi şöyle bir deneme yapacağız. Bu rengi atıp üzerine toz sedef atacağız. Yani aslında biraz deneme, bir parçada bunu atıp görüp ondan sonra devam etmemiz gerekiyor. Kardeşim ailenizin customcısı arıyor saat 12'de. İyi misin? Ne yapıyorsun? Hazır mısın abi? Sana sözel olarak anlattığım şeyi görsel olarak görmeye hazır mısın? Şöyle bir ters çevireyim kamerayı. Aynen. Bu şey değil mi? Dün gösterdiğin o göl iş. Aynen abi. Aynen göl mavisi. Sonra rengi bulduk. RAL 6034. Onun üzerine yeşil sedef attık. Ve artık şasiyi o renk boyayacağız. Hatta attığımız örnek de burada. Gölgede kalan kısımlar o attığım zemindeki o RAL 6034'ün maviliğini veriyor. Işığın vurduğu yerler üstüne attığım sedefin yeşilliğini veriyor. Aslında tam olarak da aklımızdaki şey buydu. Şeker gibi dursun istediğimiz için işin sonunda çok dikkat çekici bir motor olacak brocum. Heyecanlanıyorum aslında bunu boyamak için. Kalan astarlı parçaları zımparalayıp boya işlemine geçeceğim. Ama o galiba bir sonraki bölümde. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve şimdi yeni bir şey çıkmış YouTube'da. Hype'lamayı unutmayın abi. Ve aklınıza gelen herhangi bir soru, bölümle ilgili bizi geliştirmelik bir yorumunuz varsa da yorumları boş bırakmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kayıtta mısın? Evet. Kayıttaysan birader. Şşş, hadi ya. Ve ben niye sürekli her şeyi diyorum? Fırat belanı bak. Git şuradan. Git dikkatim dağılıyor ya. Ekmek yiyin ekmek.
Kayıtta mısın şu an? Desene. Çok çalışmayın, akıllı çalışın.